Bu hafta sonu hem şehirde hem de şehirden uzak bir yerdeyiz. Şehrin tam göbeğindeyiz. Evet. Aydos Ormanı'nı tercih ettik kamp yapmak için. Hemen Fava Kamp'tan yarım saatte geldik buraya. Aydos Ormanı'na 2 numaralı kapıdan girdik. Burası ücretli. Belgrad Ormanı gibi. 22 TL giriş ücreti verdik. Şimdi göle doğru yukarıya çıkıyoruz. Dakika önce şehrin trafiğindeydik. Bir anda böyle çok güzel ormanlık oldu burası. Şehrin merkezindeki orman. Evet. Genelde Belgrad Ormanı'na gidiliyor. Orası tercih ediliyor. Anadolu yakasında Aydos Ormanı bence çok büyük nimet. Evet. Buralarda bisiklete dolaşmıştım da var benim. Dağ bisikletiyle. Koşmuşluğumuz, yürümüşlüğümüz de var. Gölet yolu güzel. Diğer yollar biraz daha çamurlu gözüküyor da gölette sıkıntı yok. Gölet yolu üzerinde de sağlı sollu aslında kamp yapılabilecek, çadır karavanla durulabilecek yerler var. Ekibimizle burada buluşuyoruz. Bu hafta sormuştuk Instagram'dan, ormanda mı olalım, deniz tarafında mı? Vallahi deniz diyen de çok vardı ama orman diyen de güzel bir grup vardı. Ve biz de ilk orman kampımızı bu hafta Aydos Ormanı'nda yapıyoruz. Şansımıza hava da güzel. Yağmur yok. Aşırı bir soğuk yok. Gene Mehmet abiyle ve Emir ve Hande ile beraberiz. Güzel bir alan bulduk böyle. Çam ağaçlarının altında. Geniş geniş. Şimdi yerleşelim. Önce karavan yerleşecek. Ondan sonra arkadaşlar artık neresi boş kalırsa. Öncelik çekme karavanda. Gökhan çok öyle iyi. Çok iyi. Üstleyeyim değil mi? 3 numara da yerleşti. Böyle bir arabamız düğmeye bak. Vallahi sakin olacağı kesin. Buraya pek gelen giden olmaz herhalde. Biraz yağmur çiseliyor. Hafif serinlik de var zaten. Saat şimdi 1:30 öğlen. Güzel vakitlice yerleştik. Karavanın ayaklarını yerleştirdikten sonra ilk iş buzdolabını yerleştirmek. Önce gaza aldım dolabı. Şimdi gayet güzel çalışıyor. Tabii ki öncelik etlerde akşam menüsü. Akşam menüsünü hemen soğutalım. Evet. Ben şunları bir yerleştireyim. Kuzineyi yavaş yavaş yakıyoruz. Kuzine Mehmet abiden soruluyor. Bizi de elletmiyor. Kendi yakıyor. O yüzden Mehmet abi çalışıyor. Bugün sen aynen. Sen hiçbir şey yapmıyor demeyin yani bana. Evet, havada açtı. Ağaçların arasında çok güzel bir görüntü oldu. Yeni bir şey deniyoruz bu kampta.
Değişik bir kahve. Nasıl ya? Üzerine mi bunun suyu dökeceğiz? Nereden keşfettiniz bunu ya? Marketten. Çok şanslı. Kesin şimdi ürün yerleştirme derler buna. Evet. Kesin. Koy bakalım. Bu senin mi? Fark etmez. Şimdi kahvemizi içtik. Böyle otururken bir anda gene yağmur çiselemeye başladı. Şimdi tenteyi açıyoruz. Biz kendi tentemizin direklerini unutmuşuz maalesef. Ama Emir'in tentesini açacağız. Gökhan kafaya dikkat. Burası tamam abi. Burası da tamam. Evet. Tamam mıyız? Evet, kuzinede patatesler oldu. Hadi bakalım şimdi yiyeceğiz. Şurayı ayarlayayım abi. Lazım. Yanar mı? Evet. Nasıl? Ha, süpersin abi. 10 numara. Hop, geliyor. Elleriniz yanmasın. Ah. Oo, hadi afiyet olsun herkese. Evet, mis. Ellerine sağlık abi, güzel olmuş. Yalnız mangaldan önce de çok doyurmayalım karınları. Mangala daha var ya. Diyorsun. Yok mu? Evet. Var. Saat kaç? Saat daha 3. Daha var. Oo, içeri girer. Kimin Ne yaparız? Bir bölüm Mesih izler, çıkarız. Hadi be. Sonra devam ederiz geceye. Hadi bakalım. El yapımı kumpir yapıyoruz şu an. Mini kumpir. Şimdi de çay vakti. Ya Mehmet abi vallahi bize iş bırakmıyorsun ama şimdi çayı da zaten biz yapamıyoruz, olmuyor. O zaten senden. Neyse ateşi Gökhan yaktı. Gel sen de. Tam yakamadım. Öyle. Ben aslında yakardım da Ümit abi bir yerden girdi yine. Ona da izin vermedi. Pek izin vermedi yani. %100 bende değil o. Gökhan bugün konuk sanatçı. Böyle bir şey yaptırmıyor. Yani sonra işte yorum yapıyorlar. Sen de biraz iş yap diye. Evet Emir sana da çok yorum geldi. Emir de bir şey yapmıyor falan. Ben bir şey Mehmet abi bunları sen çıkartıyorsun değil mi? Emir mi bir şey yapmıyor? Yanlış söylüyor. Yok yok. Bak, Bütün odunları komplosu olduğunu düşünüyorum. odunları deminden beri Emir kırdı vallahi güzel. Isınacağız. Hadi yürüyüşe. Aldık sopayı. Bir şey olacağını sanmıyorum ama. Vallahi evet bak bu ağaçlar bizi rüzgardan iyi koruyormuş. Esti mi? Esiyor. Bazı bölgelerde hissediliyor daha çok esinti. En temiz şu ana kadar gördüğünüz mesire alanı burası. Ya büyük ihtimalle insanlar kışın gelmediği için pikniğe Evet. temizlemişler burayı. Hiç çöp yok ya. Tertemiz. Evet. Yazın da görmek lazım burayı ama Tabii. şu an Yok güzel. yazın ben biliyorum nasıl olduğunu. Yazın burada park yeri bile bulmak zor oluyor. Bir kere bisikletle gelmişliğim var. Çok kalabalık oluyor yazın. Ya Ramazan'dan sonra, Ramazan bayramından sonra burasının şeyi geliyor. Trend artıyor. Ya bir de piknikçiler masanın olduğu yere piknik yapıyor. O yüzden yazın buralara girersin. Evet şimdi masa bölgesinden uzaklaştık. Ama aynen karavanla bile buralara kadar bile girilirmiş. Şimdi bir de şu var. Biz Belgrad Ormanı'na gitmeye kalktığımız zaman Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek gidebiliyoruz. Onu hesapladım. Bizim karavanla bir geçişimiz ve Belgrad Ormanı için işte bir bölgeden çıkıyoruz. Şimdi ismini unuttum. 70 lira. Yani git gel 140 liraya mal olur bize o. O yüzden Anadolu yakasındaki yerlere gitsek daha Tabii. cebimize uygun oluyor. Evet. Gökhan acıktın mı? Acıktım. Hadi mangalımızı kuralım. Menü çok zengin bu akşam. Biz antrikot almıştık. Mehmet abi köfte ve pirzola almış. Güzel bir mangalımız da var. Daha profesyonel bir mangal yapacağız bugün mangalımızı. İşte kapağı olan, içerideki derecesini gösteren
Ondan sonra döküm ızgarası, normal ızgarası olan lezzetli bir akşam bizi bekliyor. Evet, bu kampımızın yeni arkadaşı. Cihan da şeymiş zaten. Bu işten anlayan birisi olarak. Yani evet bayağı iyi. bayağı büyük ya. Bizim minik portatif mangalımızdan sonra. Burada köfte yaparız, buradan kot yaparız. Oh, daha ne olsun. Alttan. Evet, şimdi kampta herkes görevini çok güzel buldu. Cihan ve Gökhan mangal başında. Herkes hobisine, zevkine göre keyif aldığı işi yapıyor. Yani Mehmet abiyle Emir zaten başından beri onlar son 3 saattir odun kesiyor baltayla. Mutlular. Problem yok. Hande ile Esin de tabii ateşin sönmemesi için. Görev istediler. Tabii için içinde ateş olsun. Ateşin sorumluluğu da onlarda. Çıraları yaktık. Daha sonra tutuşturma bacasını direkt bunların üzerine koyacağız. Yelleme kısmını biraz daha az yapalım diye düşündük. Aslında videolarda gördüğümüz böyle küp şeklinde ne deniyordu onun ismine? Parafindi galiba. Ama mangala Tutuşturma taşı gibi bir şeyler oluyormuş. Aynen. Kömürü aldığımız adam şey dedi. Hani ya onlar çok böyle yapay basit şeyler. Sen altına koyayım diyorsun. Şöyle aynen. Evet abi. Gerçi yanar o da. Direkt. Onu da al bence, evet. Başka da bir şey yapmayacağız. Olay bu. 20 dakika, Sonra 25 dakika. Beklemedeyiz. Yerlemeye hiçbir şeye gerek yok şu an. Hiçbir şey gerek yok. Şimdi orada mangal yanana kadar Emir de bize evet hadi anlat. Hadi anlat. Tenteyi soranlar, çadırı soranlar oldu yani. Ya aslında ikisinin avantajı var. Çünkü biz devamlı olarak çadır kuruyoruz. Ve yerden yüksek olmakla birlikte birazcık da soğuğa karşı dayanıklı bir çadır. Eksi 15'e kadar dayanıyor bildiğimiz kadarıyla. O kadar ölçme fırsatımız olmadı tabii. Daha yeni taktırdınız siz de. Evet, ikinci ama kampımız. yavaş yavaş. Bu arada yani başka arabaya da takılabiliyor. Araç çıtalarla bağlanıyor. Arabaya bir zararı yok. Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar aldığımız deneyimlerden söylüyorum. Çok da keyifli. İçinde uyumak çok rahat. Port bagaj olduğu için trafikte bir problemi yok. Araç muayenesinde bir problemi yok. Başka kurulum ve toplanması çok rahat. Tente zaten olabildiğince kolay ve hızlı bir ürün. Evet, tentenin kurulumunu zaten gösterdim, çektim. Yazın da aynı şekilde sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Kış koşullarındaki konforu yine sağlayacağını düşünüyoruz. Evet. Biraz da Hande anlatsın. Tamam, ben gideyim içeriye bir hoş bakalım. geldiniz. Şeyi, genişliği falan rahat yani içerisinin. Ben 1.80 Bayağı. 1 ya da 2'yi çok rahat sığıyorum. Bildiğim kadarıyla 2.10'a 140 santim olması lazım geniş, ama yanlış da geniş. söylüyor olabilirim. Tamam. Geliyorum Hande. Şimdi şöyle bir merdiveni var. Bu merdiven de zaten katlanıyor. Giriyor herhalde şeye. Evet, aynen katlanıp Aracın içine. içeriye bırakıyoruz onu da. Süper. Ben sana şöyle vereyim, sen içerisini Tamam. göster. Kaç? 2 metreye bir şey. Evet, boyu 2 metre. Emir 1.80 küsür gibi bir şey boyu var ve o gayet ayakları geride kalabiliyor. Onun boyunu geçmiyor. Biz böyle 2 tane ayrı uyku tulumuyla yatıyoruz içeride. Şu yanlar fileli ve şöyle göstereyim. Açıkta yani cam gibi kalabiliyor yani havalandırma. Ama şurada şu an katladığım, şurada göreceğiniz aslında bu komple kapanıp burası komple kapalı hale geliyor. Şu yan taraflarda böyle pencere gibi. Şu dışarıya doğru gördüğünüz yeşil kısım yağmur vesaire olmaması adına şöyle bir pencere gibi. Yanlarından demir çubuklarla tutturuyoruz. Şöyle. Bu onu havada tutuyor.
Bu da dışarıdan da görmüşsünüzdür. Bir tentemiz var. Altında masamızı kurduğumuz. Böyle bu tarafta aynı zaten. Buraya özel bir aydınlatması da vardı içinde. Yukarısı hafif mıknatıslı gibi. Tavana yapıştırıp o aydınlatmadan da yararlanabiliyoruz. Yani aslında yani şuraya uyanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Buradan da merdivenle tekrar. Bu tarafta yine aynı demin gösterdiğim gibi. Buradan da merdivenle az önce çıktığım yerden. Merdiven bu şekilde arabaya takılıyor. Mesela bu ortamda normal çadırda yerde kalmaktansa bunun ya ısısı soğukluğu nasıl? Ya şöyle biz mesela Şile'de ya deniz kenarında aşırı rüzgarlı bir sabah uyandık. Hiç zerre kadar üşümedik. Bayağı korunalı hepsi kapandığı zaman. Bir de de güzel hava alır bir kumaşı var sanıyorum. Yani 2 kişi içeride kaldık. Hani çok büyük bir alan değil ama full kapalı olduğu halde hiç böyle hava sıkıntısı vesaire de yok. Hiç rüzgar da yok. Avantajı oluyor. Bizim çadırımız da var normalde ama her yüzeyde yapamıyoruz. Yer ıslak olabiliyor, yamuk yumuk olabiliyor ama bununla arabayı park ettiğimiz herhangi bir yerde takılabiliyoruz. O ilk kış kampına gittiğimiz zaman bu yoktu zaten. Sırılsıklamdı yerler ve arabada yatmak zorunda kalmışsınız. Ama bu olsaydı hiç orada da problem olmazdı. Evet. Ya yerden yüksek, her türlü hayvandan, börtü böcekten yüksektesin. Aslında bayağı konforlu o anlamda. Tabii canım. Evet. Bir de soğuğu da kesiyor. Yani yerde olmadığı için. Aynen. Bu arada söylemedim. Altında biz ayrıca bir yatak sermiyoruz. Yani şu kadar kalınlıkta bir sünger var. Sünger şu kısımda. Hep içinde sabit duruyor. Yani şurası full sünger gibi. O büyük etki zaten. Dolayısıyla o sünger olduğu için uyku tulumuyla altına mat vesaire hiçbir şey gerekmiyor. Süngerin üzerinde yatıyoruz aslında. Çok iyi. Akordeon gibi de kapanıyor. Onlar komple içeriye. Evet. Onu da çekeriz. Bunun kurulumunu da herhalde yani birkaç saat içinde yaptılar, aldınız. Evet, bir yarım saat falan gibi. Kişiye yani özel siparişle üretiyorlarmış. Sipariş veriyorsunuz. Bir 10-15 gün sürüyor. Takılması yarım saat 45 dakika falan gibi. Vallahi güzel. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Güzel gezeceksiniz bununla. Beraber gezeceğiz işte. Evet. Biraz koca bir oğlan var yanınızda. Evet. Hoş geldin gene. Yine. Yok ya, bu bizi belledi. Bu bizi yapacak. Evet. Bu akşam yanımızda olacak. Evet. Aşağı yukarı 15 dakika bekledik. Aksiyeki bayağı közü görüyorsunuz burada. Hiç elleme yapmadan bütün kömürler şu anda mangala hazır. Şöyle ayakta yanında muhabbetle o kendisi yandı güzelce. Evet, közümüz hazır. Bayağı hazır. İstersen göster Sevgi. Çok iyi yandı. Of, evet. Bayağı iyi. Evet. Şimdi bakalım. Dikkat et. Sol tarafa doğru kömürleri atıyorum. Kapağı kapatıp ısınmasını bekleyeceğiz. Yandan şeylerini açtık. Aynen, buradan fanı açtık. Şurayı kapattık. Bir taraftan şöyle yaptık. Aynen. Şurada bir fanı var. Size doğru yaklaştıralım. Orada şeyi de güzel yapmış ya. Gece moduna. Olayı. Bir şey de mi var? Çok iyi. Pratik. Tek kişinin rahatça taşıyabileceği ve güvenli bir şekilde. İçerisinin derecesini görüyoruz. Fahrenheit ve Celsius olarak bayağı hızlı artışta şu an. Yeter abi. Patlıcanlarımıza bir çizik atıp şimdi koyacağız mangala. Mangal da şu an neredeyse 100 dereceye yaklaştı gibi. Aydos Ormanı kampımızın videosu çok uzun olacağından onu 2 bölümde yayınlamak istedik. İlk bölümü umarız beğenmişsinizdir. İkinci bölümde ise mangalımızda yaptığımız muhteşem akşam yemeği ve ertesi gün Cihan'ın bize yapacağı daha da muhteşem muhlamayı göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.